Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Dost TV'nin değerli seyircileri ve misafirleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir çocuk ve aile rehberi programında tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Ebubekir Ertem. Bugün yeni programımızda sizlerle biraz eşler arasındaki fiziksel teması konuşacağız. Eşler, birbirinize temas edin, korkmayın ve kokmayın diyeceğiz. Evet, korkmayın ve bir de kokmayın. Tabii bunu birazdan izah etmeye çalışacağım. Son zamanlarda değil, aslında zaman zaman yoğunlaşan sorularınızda hep gördüğüm şeylerden birisi, gerek hanımefendilerde olsun, gerek beyefendilerde olsun. Hocam, eşim kendisine yaklaştırmak istemiyor. Özel hayatımızı aylarca yaşayamadığımız oluyor. Ev içerisinde bile birbirimize temas etmemek için neredeyse köşe bucak kaçıyoruz. Yakınlaşmamak için, yan yana oturmamak için, dokunmamak için, sarılmamak için. Bu elbette fıtri bir ihtiyaç, özellikle eşler arasında. Dolayısıyla bu ihtiyaç karşılanmadığında insan ister istemez önce acaba kendimde mi bir problem var diye ister istemez kendisini suçlayabiliyor. Daha sonra ise hayır, ben elimden geleni yapıyorum, yakınlaşıyorum, iyi olduğumuz zamanlar oluyor, efendim çok sıcak olmadığı zamanlar oluyor, vaktin daha serin, daha müsait ya da baş başa kaldığımız çocukların olmadığı zamanlarda oluyor. Elbette burada da o fiziksel yakınlaşmayı, en azından bir sarılmayı, merhabalaşmayı, hoş geldini, o esnadaki tabiri caizse musafahalaşmayı biz yaşayamıyoruz. Ben acaba abartıyor muyum? Acaba ben mi çok fazla üstüne düşüyorum? Bu böyle değil mi gerçekten diye beyefendilerden de hanımefendilerden de ciddi sorular alıyoruz. Bunu sizlerle paylaşmak isterken, araştırırken özellikle yapılan eşler arasındaki fiziksel temas çalışmalarıyla alakalı bir araştırmaya denk geldim. Yaklaşık 3 yıl kadar önce Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği tarafından 30 ve 40 yaş aralığında çiftlerle şöyle bir anket çalışması yapılmış. Yaklaşık 1000 kişiyle bu anket çalışması yapılmış. Bu anketin sonuçlarına göre aynı saatte ve aynı yatakta veya uyumadan önce birbirlerine temas eden, yakın olan çiftlerin evlilik, mutluluk doyumları gözden geçirilmiş. Ankette çalışmalar şöyle gerçekleştiriliyor. 3 tane soru soruluyor katılımcılara. Ve bu sorulardan birincisi, aynı saatte ve aynı yatakta eşinizle birlikte yatağa yatıyor musunuz? Ve uyumadan önce birbirinize 5 dakika sarılıyor musunuz? Bu birinci soru. İkinci soru, eşinizle ilişkinizde mutlu ve huzurlu musunuz? Üçüncü soru, cinsel yaşamınızda, yani özel yaşamınızda memnun musunuz? Sonuçlara bakıldığında o birinci soruya evet diyen yaklaşık katılımcıların 300 tanesi birinci soruya evet diyor ve geri kalan 700 tanesi de hayır diyor. Birinci soruya evet diyenlerden, yani evet biz aynı saatte, aynı yatakta eşimizle beraber yatıyoruz ve uyumadan önce birbirimize 5 dakika sarılıyoruz diyenlerden %80 diğer iki soruya da evet yanıtını veriyor. Yani ben eşimle mutlu ve huzurlu bir hayat yaşıyorum, özel hayatımdan da memnunum. Birinci sorudaki evet, birlikte aynı anda yatağa gidiyoruz, istirahate çekiliyoruz ve öncesinde birlikte 5 dakika tensel temas, sarılıyoruz, birbirimize temasta bulunuyoruz diyenler mutluluğumuz ve huzurumuz evet, özel hayatımızda evet memnunuz. Hayır yanıtını veren 700 katılımcı, yani biz eşimizle birlikte istirahate çekilmiyoruz. Sen yat ya ben gelirim diyorum. Sen yat ya ben şu maçı izleyeceğim, şu siyaset programını izleyeceğim, şu tartışmayı izleyeceğim diyorum. Ya da sen yat ya ben yemek yiyeceğim diyorum yatmadan önce veya bu hanımefendi ve beyefendi hiç fark etmiyor. Dolayısıyla eşi bir şekilde istirahate çekiliyor tek başına, yalnız başına. O ise maalesef ona eşlik edemiyor. Bu katılımcıların %90'ı ise diğer iki soruya hayır yanıtı veriyor. Yani biz birlikte istirahate çekilmiyoruz diyenlerin %90'ı maalesef mutlu ve huzurlu bir evliliğimiz yok diyor. Maalesef özel hayatımızda, cinsel hayatımızda da mutlu ve huzurlu değiliz diyor. Dolayısıyla geçmiş programların birinde de bizi dikkatli takip eden
izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bilir. Bir programda Mutlu ve Huzurlu Evliliğin Sırları adı altında yaklaşık 20 tane somut maddeler paylaşmaya çalışmıştık. Orada paylaştıklarımızdan biriydi. Mutlaka birlikte günü nihayete erdirmeye çalışmak ve mümkünse güne birlikte başlamaya çalışmak. Sabahın nurunda evet birlikte uyanmak, akşam istirahate çekilirken de bir şekilde birlikte istirahate çekilmek. Tabii ki mesai durumunuza göre istisnalar olabilir efendim. Ya da bir sınavınız vardır, bir çalışmanız vardır. Haftada bir, iki özel bir durum olabilir. %100 dört dörtlük böyle bir süreç olmayabilir. Bazen mecbur muyum ya belki de birlikte olmak istemiyorum, birlikte geçmek istemiyorum deniliyor. Mutlu evliliklerde böyle bir mazeret yok efendim. Huzurlu evliliklerde böyle bir mazeret yok. Yani arkadaşınız değil o sizin. İşte bekar evi arkadaşlığı, öğrenci evi arkadaşlığı yaşamıyorsunuz. Dünyada ve ahirette cenneti birlikte kazanmak ve ulaşmak için, hayırlı nesiller yetiştirmek için Allah nasip ederse, emanetleriniz, evlatlarınız dünyaya gelirse böyle bir eşiniz var. O gün belki biraz kırgın geçti, huzurlu geçmedi. Evet bir taraf tek başına istirahate çekilmiş ya da bir tarafın uykusu gelmemiş olabilir. Bu istisnalar dışında genel olarak ya ben hiç hatırlamıyorum ki birlikte eşimle yattığımı. Yok son bir aydır zaten eşim hep oturma odasında yatar. Ya işte son bir haftadır o kalkar ben yatarım, ben kalkarım o yatar. Biz kalkarız kahvaltı yaparız, öğlen olur eşim ancak uyanır diyen çiftler ve bu tarz yaşam tarzı olan insanlara baktığımızda maalesef özel hayatları da birlikte olmalarına dair mutlu ve huzurlu ilişkileri de çok minimal düzeyde ve çoğunda da bu mutluluğu ve huzuru göremiyoruz. Tabii sarılmanın büyüsünü keşfeden çiftlerin sağlıklı ve mutlu bir ilişkiye sahip olduklarını biz bu çalışmalarda görmüş oluyoruz. Ya iki tane Müslüman karşı karşıya geldiğinde selamünaleyküm deyip el sallamasıyla selamünaleyküm gel bir kucaklaşalım demesi bu bile bir değil, değil mi? Biz sarıldığımız zaman bir samimiyet, kalp kalbe değdiği zaman birlikte belki birbirimize Allah senden razı olsun dediğimiz zaman, belki salavat getirdiğimiz zaman birbirimize olan muhabbetimizde bile bir değişiklik oluşuyor. Yani iki tane farklı arkadaş, dostun bile evlilikte bu neden gerçekleşmesin? Tabii ki imtihanlarımız maddi ve manevi olarak çok kolay bir süreç yaşamıyoruz. Bu arada fiziksel teması sadece cinsellik olarak adlandırmamamız lazım. Sarılmanın veya yan yana olmanın, birlikte birbirine dokunarak merhabalaşmanın veya sohbet etmenin rahatlatıcı da bir etkisi var. Ve diğer taraftan da ilişkiler üzerinde güvenli bağlanmaya, karı koca arasında da bir güven, bir bağ oluşması gerekiyor. Yoksa eşler birbirlerinden maalesef çok gizli saklı, çok şifreli, çok özel hayatlarını ve genel hayatlarını birbirlerinden sakındırdığı durumlarla da karşılaşıyoruz. Özellikle bu bağ kurulamamışsa ya da zedelenmişse, bu güven tesis edilememişse ya da zedelenmişse o zaman işte eşim hep telefonla şifre koymaya başladı, hep telefonunu kaçırmaya başladı diye yine mazeretlerde bulunuyoruz. Halbuki yine biz huzurlu evliliklerde, mutlu evliliklerde kimsenin kimseye şifre koyduğunu, aslında bu gel ne istersen incele demek değil. Yani ne zaman istesem zaten elimin altında huzuru ve güveni olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla eğer bu güveni de tesis etmek için somut bir adım atmak istiyoruz, ne yapalım derseniz bu da bir fiziksel temas, bir hoş geldin veya eve geldiği zaman bir baba, bir anne, bir eş veya diğer eş ona yanına gelip karşılaması, hoş geldin demesi, sarılması veya herhangi bir hal hatır sorması muhabbete ve güvene tesis eden bir şey. Diğer taraftan sakinlik ve rahatlama da sağlıyor. Evet, belki eşinizin gönlü kırıldı, belki bugün bir moralsizlik yaşadı, belki beklemediği bir haber aldı. O sarılma, onun rahatlamasına, huzur bulmasına, illa çözüm üretmesine gerek yok. Yine sık sık ifade ediyoruz, beyefendilerde genelde çok oluyor. İlla bir çözüme ulaştırsın, bir şey söylesin ve karşısındaki hemen düzelsin diye bekliyor. Aslında onu anlıyorum mesajı da, seni anlıyorum mesajı da yine bu tensel temas, sarılmalarla, fiziksel yakınlaşmalarla gerçekleşiyor. Ben senin yanındayım, yalnız değilsin mesajı
vermiş oluyor. Evet, evliliklerde fiziksel temas güzel de bir de insanın öz bakımı var ki bazı insanlar bu öz bakım meselesini maalesef gözden kaçırıyor. Evet, yaz aylarıyla birlikte bu öz bakımı biraz daha fazla hissediyoruz ama bunun yazı, kışı, baharı, sabahı, akşamı yok. Birbirimize karşı daha temiz, daha çekici, daha doğal, yani özel bir süslenme veya özel bir kokudan bahsetmiyorum. İnsanın kendi doğal kokusu da eşiyle arasındaki özel bir çekime neden olduğu yapılan araştırmalarda görünüyor. Hanımefendinin kendine has vücudunda salgıladığı ve eşi olan beyefendinin onda hissettiği o koku farklı bir çekim, farklı bir muhabbet meydana getiriyor. O yüzden ne olursa olsun, ne kadar kırgınlık yaşarsak yaşayalım, eşlere biz danışmanlıklarımızda, terapilerde veya evlilik süreçlerinde ne olursa olsun yataklarını ayırmamayı tavsiye ediyoruz. Oradaki gerginliğin, inadın, stresin birbirlerine olan yakınlıktan kaynaklı bir telafiye, bir tedaviye, bir iyileşmeye vesile olacağını çoğu araştırmalarda görüyoruz. Evet, ben bu akşam tartıştım, yattık birlikte, sabah kalktık yine yüzümüzden düşen bin parça anında olmayabilir. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün bazen bakıyoruz ki yeniden bir çekim oluşabiliyor. Dolayısıyla Doktor Ayşe Duman'ın bir kitabında zannediyorum izah ediyordu. Hanımefendilerin bazı özel durumlarının dışında hallerinde eşlerine karşı vücutlarında salgıladıkları bazı kokuların, bazı enerjinin, bazı duyguların erkekler tarafından da kendilerine iyi gelici ve evliliklerine güzel, pozitif katkı sağlayıcı çekim oluşturduğunu orada somut araştırmalarla kendisi bir hekim olarak, bir kadın doğum uzmanı olarak Doktor Ayşe Duman hanımefendi de izah ediyordu. Merak eden biraz daha ayrıntısına bakabilir. Evet, değerli dostlar, fiziksel temas günümüz dünyasında o kadar çok arttı ki yaşama karşı her şeyi kaydırıyoruz, dokunuyoruz, taşıyoruz ama ne hikmetse hep maddeye yönelik fiziksel temasımız arttı. Bunu biraz daha eşimize karşı, tabii ki bahsetmeden geçmeyelim ki çocuklarımıza da karşı bu fiziksel teması, sarılmayı, kucaklamayı, kaldırmayı, güzel sözü eksik etmemek gerekiyor. Her şeye rağmen mi? Evet, her şeye rağmen. Devam edeceksek iyi kötü, düşe kalka, problemlerimizle her şeye rağmen. Götürebildiğimiz yere kadar her şeye rağmen. Evet, problemsiz ve çatışmasız evlilik yok ama çatışmaları her şeye rağmen bir arada kalmaya ve konuşabilmeye dayalı bir çözüm adımı olarak ifade ediyoruz. Fiziksel olarak bir arada kalmaya tahammül edemeyen, konuşamayan, birbirine bir an hoş geldin, nasılsın, tensel temasını dahi kuramayan, bir yastıkta başını koyamayan bir insan problemlerini zaten nasıl çözebilir ki? Hani bir evliliği yıkmak için ne tavsiye edersiniz deseniz haşa tavsiye etmem de yani onlara derim ki mümkün mertebe yataklarını ayırsınlar, odalarını ayırsınlar, birbirlerine çok temas etmesinler, birbirlerini yok saysınlar, görmezden gelsinler. Nereye doğru gidecek? Bir süre sonra gönülden de insan ırak olmaya, muhabbetten de ırak olmaya başlıyor Şimdi izninizle buna benzer veya sizin kendinize özel göndermiş olduğunuz soruları cevaplandırmaya geçelim. Çocuk ve aile rehberi @gmail.com adresine ve kanalımıza Dost TV kanalına göndermek istediğiniz soruları gönderebilirsiniz. Buraya gönderdiğiniz soruları da sırayla bize ulaştıkça cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bugünkü ilk sorumuzu, Hatice Hanım'ın sorusunu sizlerle okuyarak paylaşacağım ve birlikte cevap vermeye çalışacağız. Hatice Hanım diyor ki, hocam diyor tatile çıkacağız diyor. Her tatil benim için ayrı bir karın ağrısı. Eşimin ailesi benim ailem. Onlar da çok kaldık, bunlar da az kaldık şikayetleri. Çocukların hassasiyetleri, tüm bunlar beni çok yoruyor. Ne tavsiye edersiniz? Değerli hanımefendiler, beyefendiler, yeni veya eski evli çiftler, tatile çıkmadan önce
önerebileceğim en önemli tek şey, belki her şeyi unutsanız da bunu unutmayın. Bir aile toplantısı, bir tatil toplantısı, bir tatil istişaresi, bir planı, stratejisi oluşturmanızı tavsiye ederim efendim. Bu akrabalarınıza olur, efendim herhangi bir yere seyahat olur, kültür, turizm amaçlı bir ziyaret olabilir. Ne olursa olsun, çocuklar da olsa, henüz daha çocuksuz bir aile de olsanız, tatile çıkmadan önce bir aile toplantısı, bir tatil toplantısı yapılmalı. O tatil nasıl değerlendirilecek? Orada ortalama günler nasıl geçilecek? Ne yapılması planlanıyor? Yemeği siz hazırlayacaksanız, belki de ortalama belirleyeceğiniz menüler, ihtiyaçlar, efendim orası bir denizse eşyalarınız tamam mı, eksik var mı? Çocuklar varsa eğer efendim yaşları geçiyor, geçen senekiler bu seneye uyuyor mu? Sizin ihtiyaçlarınız tamam mı, eksik var mı, yok mu? Eğer bu bir akraba ziyareti ise orada şartlar nedir? O şartlara uygun kıyafetler, efendim eşyalar var mı? Efendim belki özel bir süreçten geçiyoruz. Belki çocuğumuz yeni tuvalet alışkanlığı kazandı veya belki de işte öğrenme devam ediyor tatilde de. İşte kitap okumaları belki gerekecek. Bunlar hazır mı? Hangilerini ortalama kaç günde bitirirler? Veya çocukların bazı olumsuz alışkanlıkları kapmamaları için kim nasıl müdahale etmeli? Benim aileme gidiyorsak tabii ki benim dikkat etmem gerekiyor. Senin ailene gidiyorsak eğer tabii ki senin dikkat etmen gerekiyor. Senin ailene gidiyorken oradaki olumsuzluklara sen sessiz kalırsan, ben tepki verirsem bu sefer kaos ortaya çıkabilir. Ses çıkarmazsam, ben sessiz kalırsam efendim orada belki de sen daha fazla ses çıkarmak zorunda kalıp belki de kötü olacaksın. Dolayısıyla bunların hepsini bir yuvarlak masa etrafında konuşmamız gerekiyor. Tatil arefesi olur, bir önceki gün olur, o hafta olur. Birbirimizi daha önce bu tatille ilgili olumsuz anılarımız var da daha yeni böyle biraz tatlıya bağladıysak onları tekrar yaşamamak için oturup bir disiplin, bir plan program içerisinde değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ben her karşılaştığım, eğer tatile çıkmak üzere olan danışanım haberim varsa veya bana sorsa da sormasa da bunları özellikle öneriyorum. Yurt dışından olanlar var. Türkiye'ye geliyorlar. 4 hafta, 6 hafta, 8 hafta. Böyle bir hayırlısıyla kapağı cennet vatana atalım diyorlar. Ama sonra ya diyorlar biz buradayken Türkiye'yi çok özlüyoruz. Oraya gidince de geri dönmeyi. Bazen bunlar hep plansız, programsız. Sizin planınız, programınız yoksa size çok fazla efendim müdahale edeniniz çıkacağı için bundan dolayı da tatiller karın ağrısına, Hatice Hanım'ın ifade ettiği gibi karın ağrılarına neden oluyor. Lütfen tatile çıkmadan önce, zannediyorum bir önceki programımızda Kurban Bayramı üzerine bir program icra etmiştik. Orada tatil psikolojisini de biraz konuşmuştuk. Bunlardan da daha ayrıntılı bahsetmiştik. Tatilden önce, tatile çıkmadan önce mutlaka bir toplantı, çocuklar büyüdüyse onların fikirleri, orayı nasıl değerlendirebilirler, onların da düşüncelerini alarak ona göre istişare yapmamız gerekiyor. O zaman zannediyorum bazı rahatsızlıklarımız biraz daha minimize olur. Rahatsızlıklar ve problemler sıfırlanamaz. Ama kanaat edebilmemiz için biraz daha kaldırabileceğimiz, kanaat edeceğimiz duruma minimize edilmesi gerekir. Bu da planlı ve programlı olur efendim. Bir diğer soru Nihal Hanım. Yaş 32, ikinci çocuk olursa bir daha çalışamam ama kardeşsiz olsun da istemem. Sizce ikinci çocuk şart mı hocam? Değerli Nihal Hanım, bunun şartı, şurtu tabii ki bizi yaratan efendim Rabbimiz, Allah'ın bize ne emrettiğini ve ne tavsiye ettiğine bakarız. Benim bir psikolojik danışman veya bir aile danışmanı olarak veya size bir arkadaş, kardeş, ağabey olarak ne olursam olayım tavsiye edebileceğim şahsi bir görüşüm olamaz. Rabbimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ümmetin çoğunluğuyla, İslam ümmetinin çoğunluğuyla övünüyor. Tabii ki belli bir plan, program, disiplinle bu çocuğumuzu dünyaya getirme sürecinde dikkat etmemiz gereken şeyler var. Ama sayısı kaç olmalı? Bunun bir matematiği yok. 32 yaş, efendim 42 yaş, 45 yaş, bunlar hep bazen sağlık problemi varsa tıbbi bir konudur. Bazen psikiyatrik bir rahatsızlık varsa, efendim psikolojik bir rahatsızlık varsa, evlilik problemi varsa,
Elbette ilgili uzmanlık alanlarında bununla ilgili gerekli özel tedaviler, terapiler, destekler aldıktan sonra önünüze bakacağınız bir süreçtir. Bilmiyorum ikinci çocuk olduğunda niye bir daha çalışamıyorsunuz? Çalışma hayatınızda neyi etkiliyor? Ama sırf kardeş olsun diye değil. Emanetleriniz çoğalsın, ev cıvıldaşsın ve hayırlı nesil geleceğe yetiştirin. Şartlar çok karamsarım. Hayat, dünya, ülkemiz, savaşlar ne olursa olsun. İmtihan dünyasındayız ve bizim gerçek imtihanımız olayların oluşuna değil, bizim yorumlayışımıza bakan bir süreçteyiz. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. İnsanlık tarihinden beri savaşlar, afetler, depremler, imtihanlar, dünyanın sarsılmaları, insanların zalimlikleri, zulümleri devam ediyor. Ama insan bir taraftan da imtihanını elinden geldiğince, imkanları el verdiğince bu süreci yönetmeye çalışarak geçiyor. Bir kavanoz içerisinde, bir fanus içerisinde yaşamıyoruz. Hayırlısıyla imkanınız, sağlığınız el verdiği sürece, Allah nasip ettiği sürece kardeşler, emanetler olur, olmasını tavsiye ederiz. Daha özel bir durum varsa bireysel olarak da yeniden en yakında ve güvendiğiniz bir yerden destek de yine alabilir. Daha fazla bunu karşılıklı belki konuşmaya ihtiyacınız olabilir efendim. Bir diğer soru Halise Hanım. Şeyda Hanım. Hocam eşime karşı bir yakınlık hissedemiyorum. Eşim güzel cümlelerle hitap ediyor. Ben de çok istiyorum ama ona içimden gelmiyor güzel hitaplarda bulunmak. Üzülüyorum. Eşimi de seviyorum. Yani bir sevgi var eşe karşı. Eşin de ona karşı mukabelesi var. Güzel hitapları var anladığım kadarıyla. Güzel cümleleri var. Ben de onun gibi güzel cümlelerle hitap etmek istiyorum. Fakat içimden gelmiyor, ifade edemiyorum. Değerli dostlar, bu tür vakalarla, seanslarla karşılaştığımızda, tabii Şeyda Hanım'ın özelinde bilmiyorum, tanımıyorum kendisini. Ama çocukluk dönemi travmalarının bazen yansımalarını, bazen ailemizde edindiğimiz terbiye, örf, adet, bazen bunların eşimize yansımalarını görebiliyoruz. Eşi ne kadar pozitif davranırsa davransın, bir diğer eşin aileden gördüğü kadar aynı mukabele etmemeyi, ailesinden eşini şımartma nasihatiyle veya çevresinde böyle bir nasihatle büyüdüyse, cinsiyete bakış açısı, kadın şöyledir, erkek böyledir, fitnesiyle, vesvesesiyle büyüdüyse, bazen kendisini farkında olmadan eşine bırakamadığını da görüyoruz. Eşimize bu konudaki yansımasından dolayı zorlanma yaşıyor olabiliriz. Yeterince sevilmeyen çocukluk dönemleri, yine baktığımızda insan yetişkin olduğunda da yeterince sevilmeyi bazen bir rahatsızlık olarak hissediyor. Siz onu biraz daha sevmeye kalktığınızda yaşı 50'ye 60'a 70'e geliyor. Diyor ki yok efendim diyor, bir menfaati vardır diyor. Kimse kimseyi diyor öyle diyor menfaatsiz sevmez diyor. Onun bir çıkarı vardır diyor. Evliliklerde sevgi olmaz diyor. Herkes kendi üzerine düşeni yapar diyor. Eşe karşı sevgi neymiş ya diyor. Herkes kadın şunu yapar, erkek bunu yapar diyor. Öyle yetiştiği için kültürel olarak baktığımız zaman tabii ki İslam tarihinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatında, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir durum söz konusu değil. Eşi hanımefendilere nasıl davrandığını, bizlere neler nasihat ettiğini, güvenme eşine, güvenme, kadın milleti değil mi, erkek milleti değil mi diye bir şeyler yok. Olsaydı en iyi hadis-i şerifleri bize, en iyi kulak çekmeleri tabiri caizse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlardı. Tam tersine öyle güzel nasihatleri var ki bir eşinde diyor bir beğenmediğin özellik var olabilir diyor. Beğendiğin özelliğe odaklan diyor. Beğendiğini büyüt, beğenmediğini küçült diyor. Bugün biz bunu psikoterapide farklı isimlerle anlatıyoruz. Her zaman hoşlandığınız bir özelliği olmayabilir eşinizin. Hoşlandığınız özelliklere odaklanın diyoruz. Ama nerede ne kaynaklanıyor? Tabii ki soruyu soran kişinin özel hayatını bilmediğim için genel olarak size bunları ifade etmek isterim. Biraz buraya doğru bakıp, biraz bu tepkilerin ve çatışmaların kendimle mi, geçmişimle mi, kendi içimde yaşadığım bireysel olarak çatışmalarla mı alakalı olduğunu biraz incelemek gerekiyor. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun
bu tarz içimizdeki biz gibi, içimizdeki çocuk gibi kitapları üzerinden biraz kendini tanıyabilirsin Şeyda Hanım veya bu soruya benzer soruları olan insanlara. Yine psikolog, klinik psikolog Beyhan Budak beyefendinin yine güzel kitapları var. İşte Kendine iyi davran, Güzel İnsan kitabı var. Efendim diğer kitapları da yine Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama kitabı var. Dolayısıyla bu tarz biraz daha kendimize yönelik okumalar yaparak belki içimizdeki rahatsızlığın ipuçlarını yakalayabiliriz. Doğan Hoca'nın Mış gibi Yetişkinler, Yetişkin Çocuklar kitabı yine başlayacak olmanızı tavsiye ettiğim, başlangıç olarak okumanızı tavsiye ettiğim kitaplardan biri efendim. Evet, bir beyefendi sormuş, Ahmet Bey sanırım. Evlilik problemlerinde tek başına çaba nereye kadar hocam? Gerçekten çok yorucu ve hayattan soğutucu bir süreç. Bu konuda neler tavsiye edersiniz? Evet, hanımefendilerden çok çaldığım sorulardan birisini bir beyefendiden almış bulunuyorum açıkçası. Bunu da sorunun cevabına başlarken ifade edeyim. Tek taraflı çaba nereye kadar? Efendim, olduğu yere kadar. Bunun bir matematiği yok. Kimi insan var evlilik problemleri için bir yıl uğraşıyor. Bakıyor olmuyor, yolunu ayırıyor. Kimi insan var 10 yıl çaba gösteriyor. Bakıyor olmuyor, ayrılmıyor, devam ediyor. Umudunu kesiyor. Böyle aynı cins arkadaş gibi evde yaşayıp gidiyorlar işte. Arada bir özel hayat. Onun dışında işte bir bekar evi arkadaşlığında, öğrenci evi arkadaşlığında nasıl bir ilişki varsa bakıyorsunuz öyle bir ilişki var. Bazen 30 yıl, 40 yıl geçiyor, pişmanlıklar doluyor. Tek başına evet kolay değil ama olduğu yere kadar, elinden geldiği noktaya kadar devam etmek. Zaman zaman tekrar ettiğim bir tabir var. Diyorum ki sen değişirsen muhakkak eşin değişir. Ama ben değiştim, eşim düzelmedi, eşim bir türlü beni anlamadı, eşim bir şekilde değişmiyor. Evet olabilir. Ben demedim ki illa eşin düzelir, tam istediğin kıvama gelir. Bazen olur o gider başka biri gelir. Eşin değişir. İki tane anlamı var. Eş anlamı var. Ya o düzelir veya sen ona yardımcı olursun. Kendine gelir. Bir kötü alışkanlığı vardır. Belki sen yardımcı olursun. Efendim yanlış bakış açısı vardır. Hay Allah razı olsun ben böyle bakmadım ya. Cık, yıllardır halbuki hiç dinlemiyorum der. Geçen bir beyefendiyle konuşuyoruz. Eşine ev içerisinde yapmış olduğu herhangi bir harekette geri bildirim vermesiyle ilgili konuşuyoruz. Yani yemek yapıyor hanımefendi. Bir şeyler uğraşıyor. Bir teşekkür ederim ya ne kadar güzel. Genel değil, biraz daha özel. Ne kadar güzel bir tatlı yapmışsın. Ne kadar güzel bir çorba tam kıvamında. Sarma da şöyle güzel olmuş, baharatı böyle olmuş gibi. Ya da temizlik yapıyor. Bir yerleri işte böyle daha derli toplu bir temizlik yapıyor. Mis gibi giriyor eve. Bir geri bildirim vermiyor. Şöyle bir itirafta bulundu sonra beyefendi. Ya hocam farkında bile değildim dedi. Ya temizlik mi yapmış, yapmamış mı farkında bile değildim dedi. Yemeğe çok mu uğraşmış, az mı uğraşmış farkında bile değildim dedi. Bunu öncelikle fark etmek gerekiyor. Belki fark ettirmeye vesile olursun ama olmuyorsa da başka da yapılabilecek bir şey yok. Su akıyor, yolunu buluyor efendim. Şimdi benzer bir soruda bir hanımefendiden, Seval Hanım'dan sadece kadının danışmanlık alması bir şey değiştirir mi diyor. Yani bir aile danışmanlığı herhalde ya da psikolojik danışmanlık. Eşim hiç hata kabul etmiyor. Sen git psikoloğa, sen değiş diyor. Konuşmaz, gülmez, sevgi göstermez, hep eleştirir, beğenmez. Ama el iyisidir, dışarıda süper bir insandır. Yani herhalde yabancılar onu çok iyi biliyor. Dışarıda çok iyi bir insan. Ne zaman diyor hüzünlensem, böyle bunları anlatsam diyor ahvalimizi, ben buyum deyip de kenara çekiliyor, ne yapmalıyım? Şimdi sorunun içerisinde bir sürü de detay var. Ama bir önceki beyefendinin aslında dediği gibi, yani tek başına aslında demek istiyor. Burada kadının danışmanlık alması diye biraz kendine özelleştirmiş. Bir şey değişir mi, değiştirir mi diye. Evet, tek başına değişim zor. Açıkçası bunu eğri oturup doğru konuşalım. Çünkü evlilik bir çift ayakkabı gibi deriz bazen. Bir kuşun çift kanadı gibidir deriz. İki taraf da aynı anda çırpmaya çalışacak. Bazen bir kanat yorulunca diğer taraf daha güçlü çırpacak. Efendim bazen ya sen çok yoruldun hanım, sen biraz dur ben daha güçlü çırparım diyecek. Veya bazen
beyefendi sen biraz istirahat et, ben daha güçlü çırpayım diye eşlerin birbirlerini tamamladığı bir süreç. O yüzden tek başına değişim çok psikolojik danışmanlıklarda da denk gelmiyoruz. Ama şöyle bir şey oluyor tabii ki, insan kendini çok iyi hissetmiyor. Dışarıdan bir gözden bir geçirilme istiyor. Yani evet, sen bu noktada ihtiyaçlarında haklısın. Hanımefendi, beyefendi, doğru diyorsun. İhtiyaçların karşılanmıyor. Doğru adımlar da atıyorsun. Tebrik ederim. İyi yapıyorsun. Vazgeçmemişsin, kazanmaya çalışıyorsun. Bu attığın adımlar veya bu yaşadığınız sorunlar diyelim, özellikle bu yaşadığınız sorunlar sendeki bir eksiklikten kaynaklanmıyor. Elinden geleni yapıyorsun, rahatladım diyor. Ne yapıyor aslında? Bir umut, bir ümit. Ümit olmadığı zaman yarına çıkamayız. Umut olmadığı zaman ümitlenemez ki insan. Yarına nasıl çıkabilsin? Yani geleceğe dair nasıl heyecan duyabilsin? Nasıl bir yetiştirme, evlilik ve çocuk eğitimi, yani bir dünyaya güzel bir miras bırakma hayali olabilsin? Bunu umut ve ümitle ancak yapabilir. Tek başına danışmanlıklarda biraz bunu geliştirmeye çalışmış oluyoruz. Yani buralarda biraz anlaşıldığımı hissediyorum. Teşekkür ederim diye insan öz değerliliğini, öz benliğini, öz şefkatini, yani genel olarak özgüvenini geliştirmiş oluyor efendim. Biraz daha güçlü yaşama bakabiliyor. O yüzden tek başına bireysel olarak çok çöküntü halindeysen, bir öğrenilmiş depresyona doğru gidiyorsan, kronik bir depresyona gidiyorsan bunu birazcık aşmış oluyorsun. Ama tabii ki birlikte olduğu zaman ve istekli bir çiftle karşılaştığımız zaman, bir şeyler yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum diyen bir çiftle karşılaştığımızda tabii ki daha hızlı ilerliyoruz. Ya da hanımefendinin dediği gibi tek başına sen git, sen değiş, bence gerek yok. Böyle bazen seanslarda yine denk geliyorum. Boşanmanın arefesine gelmiş. Ara ara aile büyükleriyle de konuşulmuş. Ne olması lazım senin için bir aile danışmanlığı ya da profesyonel bir destek için diyorum. Hani boşandıktan sonra aldığım bir desteğin de anlamı kalmıyor. Kültürel olarak biz böyle şeyler görmedik diye veya bizim oralarda işte ibadetine dikkat et, inancına dikkat et, herkes unutsun bakayım olan biteni, yeniden başlasın diye genelde böyle oluyordu diyor. Ben böyle bir danışmanlık, bu tarz profesyonel bir yaklaşımı bilmiyordum denilebiliyor. O yüzden sen git değiş diyen de böyle bir farkındalık düşüklüğü de olabiliyor. Ama eğer gerçekten bu devamlı şu cümleler, konuşmaz, gülmez, sevgi göstermez, hep eleştirir, beğenmez. Yani evlilikte olmaması gereken ilk 5 tane kelime nedir deseniz inanın bunları söylerim. Yani Allah'tan korkum olmasa bir evliliğe fitne sokmak istesem, yıkmak isteseniz bunları: konuşma, gülme, sevgi gösterme, onu hep eleştir, hiç beğenme, kıyasla. Bunlar hani yıkan şeyler nedir diye sorsak, normal ilişkinde de onu görüyorsan dikkat edip bir silkinmesi gerekiyor insanın. Dışarıdakiler iyidir den kasıt olarak kıyaslama dedim. Dışarının iyiliği veya dışarıdakilerin işte falancanın eşi, kocası, hanımı şöyleyidir diye kıyaslamada olmadan herkes ihtiyacını kavramlar üzerinden ve duygular üzerinden ifade etmeli. Evet, ama dışarıdaki insanlar eşimi iyi bilir diye bir ayrıntıya girmiş. Değerli dostlar, biz yaşamda farklı farklı rollere sahibiz. Farklı farklı kimliklerimiz var. Bakın mesela ben bir beyefendi, erkek kimliğim var. Bir babayım, bir eşim, bir annem babam elhamdülillah çok şükür ki hayattalar, evladım. İnancım var, elhamdülillah Müslümanım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, elbette gurur duyuyorum, vatanımı seviyorum, vatan sevgisi imandandır. Komşuyum, kiracıyım, ev sahibiyim, bir aile danışmanıyım, bir sürü kimliğim var gördüğünüz gibi. Arkadaşım, kimine göre bir uzmanım, kimine göre öğrenciyim, hocam var veya öğrencilerim var, öğretmenim belki. Şimdi bu kimliklerin, bu rollerin illa hepsinde bir arıza olmalı veya birkaç tanesi iyiyse illa hepsi iyi olmalı diye bakmayız. Özellikle danışmanlıklarda
Evet, dışarıda kocan veya hanımın iyi bir akraba olabilir, iyi bir kardeş olabilir. Sülalede parmakla gösteriliyor olabilir. Ya Ebu Bekir deyince sülalede herkes 10 defa Ebu Bekir diyordur, o kadar bize iyi geliyor diyebilir. Arkadaşları o hocam işini çok iyi yapıyor diyebilir. Ama ben eşimle problem yaşıyorsam, ben dışarıda her konuda iyiyim, evde problem yaşıyorsam, kusura bakma hanım sorun sende diyemem. Benim yaşadığım problem eş olma kimliğimden kaynaklıysa ya da çocuğuma karşı problemim varsa, bu benim baba olma kimliğimden, anne olma kimliğimden kaynaklıysa, ben o zaman anne baba olma kimliğimi gözden geçirmem. Bu noktadaki kimliğimi nasıl zenginleştirebilirim, geliştirebilirim diye buna bakmam lazım. Yani benim çocuğuma, ben herkesle iyiyim, sınıf öğretmeniyim, 20 kişi 30 kişi, herkes bana çok bağlı. Evde 2 tane çocuk, ben ama okulda 30 tane çocukla çok iyiyim. Bir tane çocukla sorun yaşıyorsam, bu çocuklar var ya, bu çocuklar, sorun bunlar da diyemem. Bu hanım var ya, bu bey var ya, beyefendi, sorun bunda diyemem. Dolayısıyla beyefendiler, hanımefendiler, kimliklerinizin, diğer kimliklerinizde, işte kadınlık kimliğiniz, erkeklik kimliğiniz, Müslümanlık kimliğiniz, vatandaşlık kimliğiniz, şu bu, problem yaşamıyoruz diye, biz evlilikte de problem yaşamayacağız anlamına gelmez. O ayrı bir şey, burası ayrı. O sebeple ne eğer mağdur kişiyseniz hanımefendi ve beyefendi olarak ya eşimin hayatındaki her şey süper, evlilikte problem yaşıyorsa bende sorun, hayır. Ya da efendim sorun olduğu şikayet edilen kişiyseniz beyefendi veya hanımefendi, benim herkesle aram iyi, seninle sorunluysam o zaman sorun sende demeyelim. Acaba bu kimlikte, bu rolde benim hatam var mı? Benim sorumluluğum var mı? En doğrusu bu. Benim eksik kaldığım bir sorumluluğum var mı? Hangi sorumluluk üzerinde acaba gelişmem gerekiyor diye buna bir kuş bakışı bakmalıyız. Gerekirse bencilliğimizle yüzleşiriz, gerekirse kibrimizle yüzleşiriz, gerekirse enayi niyetimiz, gerekirse cahilliğimiz önemli değil. Bunları aşacağız ve bilginin, empatinin, duyarlılığın, duygusal empatinin, eş duyumun farkına varacağız ve bunu onaracağız. Bazen de ne oluyor? Evliliği çok iyi, ebeveynliği çok iyi, inancı iyi ama işi sorunlu, meslek edinemiyor. Orada değişim yaşatması gerekiyor. Hep işi gücü işverene, iş arkadaşlarına atmamak gerekiyor. Dolayısıyla bir taraftan da el iyisidir, dışarıda süper bir insandır benim eşim deyince aklıma bunlar geldi. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Kimlikler, roller değiştikçe kimlikler arası geçişlerde insan sorun yaşayabilir. Tek başına değişim zordur. Değişim için birlikte hareket etmek en güzelidir. Ve bu yaklaşımlardan, bu negatif dürtülerden de uzaklaşmak gerekir. Olabildiğince bir büyüğünüzden, bir yakınınızdan gerekirse, akil birinden, her önünüze gelenden değil. Bazen büyükler bile bize muhtaç oluyor tabiri caizse. Bunları kastetmiyorum. Akil birinden gerekirse bir hakemlik, bir rehberlik almanızı tavsiye ederim. Bir başka soru Ümit Bey sormuş soruyu. 3 yaşında kızımız var. Her şey ağlıyor hocam. Bu durumu nasıl aşabiliriz? Evet, 3 yaşındaki çocuğun ağlaması genelde aslında her yaş insanın ağlaması bir iletişim dilidir. Anlatamadığı, ifade edemediği, belki de 3 yaşında senin kadar farkındalığı, kelimeleri, ifade yeteneği yok. Bundan ağlıyor olabilir. Ya da ne olmadığı için ağlıyor, buna bakılır. İhtiyaçsa ağladığı şey ihtiyaç giderilir. İstekse değerlendirilir. Çünkü her istenilen şey karşılık verilmemelidir. Yani ben markete giriyorum. Girerken işte kapı girişinde meyve gördüm. Muz istiyorum, aldım. İlerledim, çikolata istiyorum. Eğer yiyorsa çocuğunuz aldınız. İleride biraz daha baktım burada poğaça simit var, onu da aldım. Dondurma da var, onu da aldım. Ama bunların bir miktarı zaten evde var. Tamam, ihtiyaç arada bir yenilebilir ama evde var, israf. Dolayısıyla almamak gerekir. Ağlıyor, ağlayabilir. Ağlamak illa mantıken kötüdür diyemeyiz. Çocuk eğitiminde ağlamak kötüdür diyemeyiz. Yetişkinler arası ilişkilerde de öyle.
Hanımın çok ağlıyorsa, hüzünlüyse bunu ağlama ağlama kes sesini diye bastırmamak lazım. İşte beyefendi duygusalsa, gözleri yaşarıyorsa aşağılamamak, küçümsememek lazım. Duyguyu kabul etmek lazım. Neden o duygu kaynaklanıyor? Bir zorlanma, bir sınıra çarpıyorsa evet o ağlama onu güçlendirir. Çözemediği bir şey için ağlıyorsa, dünyada bin bir türlü Müslümanların yaşadığı haller var. Ben hüzünlüyüm bazen, hüzünleniyorum ve bundan dolayı ağlayabilirim. Çünkü vicdanım rahat değil veya aşamadığım bir problem var, hüzünlüsün, bazen olur, ağlar insan. Pişmanlık duyarsın çocuğuna kızdığın için. Kızmanın haklı bir gerekçesi yoktur çoğu zaman ama ya dersin aslında hiç de gerek yoktu. Ağlayabilirsin. Ya ne ağlıyorsun? İşte şöyle böyle diye bastırılmamalıdır. Çocukta da ağlama bir iletişim dilidir. Öncesine bakılmalı. 5 dakika önce ne oldu? 10 dakika önce ne oldu? Yarım saat önce ne oldu? Oturup dinlemeye çalışmalı. İhtiyaçsa ihtiyacı giderilmeli. Kusura bakma fark edemedim, hakkını helal et yavrum diye. İstekse ağlayabilirsin. Ancak bunun için uygun değil. Bu saatte olmaz. Bu sağlıklı değil. Referanslar vererek. Bu uygun değil. Bu sağlıklı değil. Veya bu helal değil diye bunları ufak ufak yansıtabiliriz. 5 yaş olur, 7 yaş olur. Hemen hemen her çocukta bu iletişim diline karşı cevap geliştirilebilir. Ebru Hanım, 4 yaşındaki oğlum bazen kötü sözler kullanıyor, bir de tırnak yiyor. Bunu nasıl bıraktırırız? Evet, kötü söz ve tırnak yeme birbirleriyle çok bağlantılı gibi durmuyor. Şimdi bir kişinin kötü söz söylemesi bazen bu yaşlarda bir yerden duyduğu için taklit de ediyor olabilir. Çünkü kendi kendine hani kötü sözden kastınız nedir bilmiyorum. Git istemiyorum gibi bir şey söylüyor, buna kötü söz diyorsanız bu normal bir savunma mekanizmasıdır. Zorla bir şey yapılmamalı ama örnek veremeyeceğim derecede ağır, orta neyse basit de olsa bir galiz ifade ise, bir küfürse affedersiniz, o zaman bu sözün kullanıldığı, öğrenildiği alanı bir bulmak lazım. O alanla irtibatı kesmek lazım. Bir film, bir kardeş, akraba, yani daha doğrusu kimse, teyze, hala, anneanne, babaanne ziyareti, mümkün mertebe biraz mesafe koymak lazım. O sözü unutturmak lazım dolaylı yoldan. Karşınıza alıp bu doğru bir söz değil, yapma etme, ahlaki değil, helal değil, vaaz-ı nasihat daha fazla arttırabilir. Birazcık tepkisiz kalmak gerekir. Çok ısrar ederse, dikkat çekmek için kullanırsa, ben senin ihtiyacını duymak istiyorum, o kelimeden bir şey anlamıyorum diye, sana su mu vermemi istiyorsun, seninle oynamamı mı istiyorsun, seninle ilgilenmemi mi istiyorsun yavrum? O kelimeyi kullanmasan daha iyi olur, biz o kelimeyi kullanmıyoruz diye kelimenin anlamını nötr, yani karşılıksız bırakmaya çalışmak lazım. Üstüne düşmemek lazım. Ama kaynağını keserseniz 6 hafta yani 40 güne kadar, böyle 2 aya kadar toparlanabiliyor. Genelde unutuluyor. Hemen bunu yaptığım 2 gündür hala devam ediyor demeyin diye onu da söylemiş olayım. Tırnak yeme bazen bir baskı, bir korku, bir kaygının yansımasıdır. Bazen de bir heyecan, bir stresin yansımasıdır. Yetişkin olarak da biz bazen elimize ağzımıza götürürüz. Bunu tırnak yeme olarak görmemek lazım. Ama korkuyorken, mutluyken, yolda giderken, yemek yerken, bu el hep ağızda, uykudayken acaba bir stres, bir gerginlik mi var diye biraz yaşamınızda izledikleri şeylere, konuştukları, gittiği yere, sizinle ilişkisine biraz göz atmanız lazım. O ilişki veya problem neyse toparlandıkça bir süre sonra sizin o olumsuz davranışların da yavaş yavaş azaldığını, söndüğünü görürsünüz. Azalmaya başladığında da doğal olarak doğal yollardan elini meşgul etmeye çalışırsınız. Eli hala yani sadece alışkanlık olarak ağza gidiyordur. Belki duygusal veya fiziksel herhangi bir sıkıntı yoktur. O zaman da işte kalemi bana uzatır mısın? Hadi gel birlikte yemek yapalım mı? Bana çarşafı uzatır mısın? Çamaşırları getirir misin? Ev içerisinde yaptığınız işlere onu da dahil ederek Ebru Hanım buradaki tırnak yeme davranışını da söndürebilirsiniz. Ama yok hocam ya biz eşimle aramız hiç iyi değil. Her gün kavga ediyoruz. Çocuk da pısıyor, yani siniyor, korkuyor, hep eli ağzına gidiyor. O zaman
önce siz ilişkinizi tamir etmelisiniz. Yani kaynak çözümlenmeden, bulunmadan, kaynak iyileştirilmeden çocuğun yaşadığı şey bastırılarak söndürülemez efendim. Yani düşünün, evinizde bir alarm çalıyor, yangın alarmı. Sen de gidiyorsun alarmı susturuyorsun, bir terlik atıyorsun. Ama yangın devam ediyor. Biraz sonra seni dumanlar zehirleyebilir. Evde de ilişkinde de bir çatışma varsa sen de çatışmayı değil de çatışmanın sonucu olarak çocuğundaki davranış bozukluğunu ya da kendinde de olabilir, kaygı bozukluğunu, takıntını, anksiyeteni bunu bastırmaya çalışıyorsan olmaz. Bunu tamir etmeye çalışırken başka bir yerden patlayabilir. Kaynağı da düzeltmek lazım. Tecrübelerime göre bir soruyu böyle birkaç dala ayırıyorum. Umarım çok laf kalabalığı yapmıyorumdur. Evet, son olarak programımızı bitirirken 4 yaşındaki oğlum için kreş ideal yaş mıdır acaba demiş Elif Hanım. Evet, ideal yaştır ama mutlaka çocuk kreşe alışmalıdır diyemeyiz. Biraz gözlemlemek gerekir. Kreş ortamının, okul ortamının ne kadar çocuk dostu olduğuna biraz bakmak da gerekir. Çünkü bazen çocuk dostu olmayan, tepeden üstten bakıcı, emrivaki konuşmalar çocuğu irite edebiliyor, uzaklaştırabiliyor. Hemen problemi çocukta görmemek lazım. Çocuk dostu eğitimcilerle buluşturabilirseniz elbette yarım günden başlayarak olabilir efendim. Değerli dostlar, sevgili Dost TV ve Dost FM dinleyicileri, seyircileri, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim, eğer faydalı bulduysanız Dost TV arşiv programına yüklenecek olan kayıtlarını lütfen sevdiklerinizle de paylaşın. Çünkü psikoloji ve pedagoji toplumsal bir farkındalıktır. Tek başına biraz zor bu süreçleri yönetebiliyoruz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.